sanırım artık sinemayı fiziki olarak çekme işine elveda diyoruz. Öyle kamera kur, ekip kur, ışık kur falan filan bunlar bitiyor. Bu gördüğünüz videolar son günlerde sosyal medyada bayağı bir dolaşıyor. Peki nedir bunun sırrı? Bu videolarda gördüğünüz yapay zeka modeli TikTok'un sahibi ByteDance'ın yeni çıkaracağı olan model Seedance 2.0. Seedance 2.0 sanırım gerçekten rakiplerine inanılmaz bir fark atarak sektöre giriyor ve bütün ezberleri, bütün her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Seedance'in biz daha önce 1.5 versiyonunu zaten gördük. Şu an kullanımda ve orada da aslında multishot özelliği 12 saniyeye kadar multishot özelliği var. Ama bunda multishot özelliği hem daha iyi çalışıyor çünkü aksiyon sahnelerinde ve yüzün aksiyonla birleştiği hareketli sahnelerde yüzlerin bozulmaması ve aksiyonun çok iyi olması, dövüş sahnelerinin gerçekleşmesi ki dövüş yapay zekada bundan bir sene önce hiç görmüyorduk zaten. İşte Halilua ile Minimax'te falan filan az görmeye başlamıştık aslında. Veo zaten yapamıyor. Mesela Google'ın Veo'suna geldiğimiz zaman dövüş falan filan çok iyi yapamıyor. Ama bu dövüş, aksiyon, silah, patlama, çatlama gibi sahneleri çok güzel bir şekilde anlıyor ve yapabiliyor. Bunun yanında gelecek olan özelliklerden bir tanesi mesela sosyal medyada güzel kurgusu olan bir video gördünüz. Mesela bir araba tanıtım videosu. Bunun kurgusunu tamamen alıp kendi projenize aktarabiliyorsunuz. Hiç yeniden kurgu yapmanıza gerek kalmıyor. Böylece kurgu mesleğini de galiba geride bırakmaya başlayacağız. Öyle gözüküyor. Kurgu mesleğine de elveda diyeceğiz galiba. Öyle gözüküyor çünkü bayağı bir ByteDance işi sırtlamış gözüküyor ve yapay zekanın eline vermiş gözüküyor. Yani kurgu işini. Bizi çok değişik günler bekliyor. Çok teknolojik günler bekliyor. Peki diğer rakipler ne yapacak? Biraz onun üzerine konuşalım. Yani mesela şu an sektörde 3 tane dev var. Seedance'de sayarsak 3 tane dev var. Başka tabii ki şeyler de var. Runway falan da var ama Kling, Veo ve Seedance. İşte Kling'in yeni versiyonu çıktı 3.0 ve burada 15 saniyeye kadar yine multishot özelliğiyle yani bir resim veriyorsunuz ve ona farklı açılardan sahneyi de anlayarak size bir şey veriyor. Ama bunu nasıl verdiği noktasında Seedance bütün ezberleri dağıtacak gibi gözüküyor. Çünkü nasıl verdiği önemli. Yani bozuluyor mu? Karakterlerin yüzleri tutarsızlaşıyor mu? Olay anlamsızlaşıyor mu? İşte saçma sapan hareketler yapıyor mu? Bizim işimize yarayacak olan şeyler bunlar. Çünkü saçma ya da halüsinasyonlu bir yapay zeka görseli demek bizim için boşa kredi harcamak demek. Bunları biz şu anda Veo gibi modellerde görüyoruz. Maalesef oluyor bunlar ve bunun olmadığı, kolay kolay yaşanmadığı bir çağa doğru gidiyoruz ve bu artık gerçekten sinema sektörünün, medya sektörünün çok değiştiği bir noktaya götürüyor bizi. Buradan çıkabilecek olan sonuçları çok iyi hesap etmemiz gerek. Acaba insanoğlu nasıl bir noktaya gidecek? Herkes cep telefonundan açıp film üretebilecek noktaya mı gelecek? Herkes birilerine bir şey anlatırken bir filmle mi anlatacak? Bunları aslında biraz öngörebilmek lazım. Ya da kendi mesela restoranın tanıtımını yapmak için hiç kimseye, hiçbir prodüksiyoncuya gerek duymadan insanlar artık bir yapay zeka uygulaması indirip telefondan 2 görsel vererek, kurgulayarak, kurgusunu da onu yapıyor zaten. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece tek bir tuşa basarak kendi mekanının tanıtımını sosyal medyaya aktarabilecek ve böyle günlere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu günleri göreceğiz ve bu günler çok yakın. Bu birçok mesleğin aslında ölmesi demek. Neyin? Mesela eskiden bizim zamanımızda kameramanlıkla kurguculuk ayrıydı. Bunlar bir yerden sonra birleşmeye başladı. Tam olmasa da hala kameramanlık yapan sadece var insanlar. Kurguculuk yapan ayrı insanlar var ama bunları bir arada yapan insanlar da var. Videographer dediğimiz. Mesela bu meslek birleşti. Şimdi bunların hepsi tek bir tuş sonucunda gerçekleşecek. Buraya doğru gidiyoruz ve bu aslında bir yandan da korkutucu. Teknoloji zaten her zaman biraz korkutucudur. Ama burada bize olan yani insana çıkacak olan fırsatları da görebilmemiz lazım. Ben hep bundan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin ki demiştim daha önce de bunu ben. Yapay zekanın öyle bir noktasına geleceğiz ki yapay zeka öyle bir noktaya gelecek ki sinema tek tuşla gerçekleşebilecek. Ama burada yapay zekanın gözden kaçırdığı bir şey var. Gemini, GPT veya Claude. Üçüne de gidin. Üçü şu an çok bilinen modeller. Bana bir senaryo yaz deyin. Ve siz hikaye anlatmak istiyorsanız o hikaye size yeterli gelmeyecek. Şu an hikaye noktasında yapay zekalar bir şeyler kurma noktasında eksik kuruyor. Ama nasıl kuruyor? Hikaye dediğin dipsiz bir kuyu. Nasıl bir hikaye? Gerçekten etkili mi? Bütün matematiği bir araya getirebiliyor mu? Çünkü o matematikler irrasyonel şeylerden de meydana geliyor. Ben bunu anlatmıştım teorik olarak. Bu noktada insan dokunuşu çok önemli. Ve hataları ne kadar görebiliyor yapay zeka? Şimdi yapay zeka tek başına kurgu yapamıyor ama Seedance'in bu yeni modeliyle o tutarlılığın sağlanması sonucu bu bir tık daha onlar açısından ileri gidecek. İşte bizim insan olarak tam olarak katkımız burada devreye giriyor.
Biz ne yapacağız bu noktada? Hikayeyi tam olarak yapamayan, yapay zekanın hikayede yetersiz kaldığı kısımlarda biz etkili olmalıyız. Hikaye kurmalıyız. Çünkü şu an dünyanın bir hakikati var, bir gerçeği var. Teknoloji gerçeği var ama aynı zamanda dünyada savaş gerçeği var. Aynı zamanda dünyada siyasi gerçekler var. Yapay zeka biraz politik doğrucu bir model olduğu için, böyle bir anlayışa sahip olduğu için, hepsi bu arada, bütün hepsi tam olarak gerekli etkili dokunuşları yapamıyor. Yapamayacak da zaten. Hiçbir zaman yapamayacak. Her zaman söylenmesi gereken son bir sözü ve etkili sözü insan söyleyecek. Çünkü bu dünyada eğer biz insana bir iş, bir proje yapıyorsak, sinema buysa işte ya da bir mekan tanıtımı buysa, bir reklam buysa, bunu en iyi yine insan söyleyecektir. Çünkü insanın halinden aslında en iyi yine insan anlıyor. Yani sonuçta. Ama yapay zeka da bayağı bir asiste ediyor bizi. Şu an böyle. Belki ileride yanılırım. Belki ileride farklı şeyler olur. İşte bu Seedance'in özellikle aksiyonu bu şekilde çok iyi, tutarlı bir şekilde sağlaması ve mekanı çok iyi tanıması. Mekan tanımak da çok önemli arkadaşlar. İşte mesela bugün bir yapay zekaya bana bunu ver dediğiniz zaman, bu mekanın sağ açısını verdiğiniz zaman veremiyor kolay kolay. Bizim şu an film yaparken en zorlandığımız nokta burası. Ama işte bu noktada Seedance modeline bir resim veriyorsunuz ve resimden tahmin etmeye başlıyor. Şu özellikte olacak. Siz bir sahneyi vereceksiniz, bir videoyu vereceksiniz. Bu da özelliklerin içinde var. Videonun devamını kendisi oluşturacak. Yani videoyu uzatmak istediğiniz zaman, ki bu aslında CapCut'ta da vardı bu özellik. Seedance'te de olacak. Seedance tam bu noktada devreye girecek ve sizin videonuzu aslında uzatacak. Ve çok tutarlı ve gerçekçi bir şekilde uzatacak bu arada. Bu da bizim işimize çok yarayacak bir durum. Yapay zeka dünyasındaki bütün ezberleri, bütün kilitleri bozacak ve ne olacak sonrasında? Diğer rakipler onun önüne geçmek için daha da rekabeti kızıştıracaklar. Belki onlar başka modeller çıkaracak. Mesela biz neyi bekliyoruz yakın zamanda? Veo'nun yeni modeli. Veo 4'ü bekliyoruz değil mi? Veo 4 sizce Seedance'in bu atılımından sonra Seedance'ten daha düşük bir versiyon çıkarabilir mi? Bence çıkaramaz. Peki Veo 4 ne zaman çıkacak? Veo 4 aslında Aralık'ta falan çıkacağı söyleniyordu. Çünkü 5 aylık periyotlarda çıkıyordu ama Mayıs olacağı söyleniyor. Belki daha erken de olabilir. Veo 4, Google'ın biliyorsun DeepMind'ın bir yapay zeka modeli ve Veo artık Seedance 2.0'ın bu atılımından sonra bunun daha da ileri versiyonunu bize göstermesi gerekir. Yoksa kimse Veo'ya girmez. Veo 3.1 insanlara yeterli kalır ama Seedance 2.0'la bize sunulan bu özellikler eğer bizim sinema yapmamızı artık gerçekleştirecek noktadaysa, ki öyle gözüküyor, hangi meslekleri elimizden alacak? Biz kendi alanımızdan düşünürsek sinemada hangi meslekleri tam olarak egale edecek? Bunları çok iyi düşünmek lazım. Çünkü bu gelişecek arkadaşlar, böyle kalmayacak. Şu anda bu noktadaysa ben bundan 5 sene sonrasını düşünemiyorum zaten. Yani ciddi anlamda gelişiyor. Bakalım neler gelecek karşımıza, hep birlikte göreceğiz.